Merhabalar, Filiz'in Çeyiz Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle kendi cüzdanımızı kendimiz örelim projesiyle kendime bir cüzdanı ördüm. Bunun videosunu da tabii ki sizlerle paylaşıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kendi eski bir cüzdanımdan esinlenerek açtım cüzdanını ölçtüm. Boyutlarını yaptım. Şu şekilde dışarıdan başlayalım hemen anlatımına. Aksesuar elimde bu vardı. Dışarı çıkamadığım için. Böyle bir tektaş yüzüğü. Çıt çıtını yaptık. Videoda göreceksiniz zaten. Kart bölümü var. İstediğiniz kadar kart doldurabilirsiniz. Bozuk para, anahtar vesaire doldurmak için böyle kapaklı bir cebi var ve şu şekilde paranızı koymak için yan cep var. Evet. Maliyeti çok düşüğe geliyor. İnanın ki 50 gramlık ip bir tane yetti yani buna. Böyle bu parçalı 5 parçadan oluşuyor. Bu şekilde görünüyor ama 1-1,5 gidiyor yani. Benim iplerim yarım olduğu için tam anlayamadım. 1-1,5 gidiyor. Bütün aşamaları, her şeyi anlatıyorum. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Evet, ben cüzdanımın bütün parçalarını ördüm, hazırladım. Sizlerle dikimini yapacağım ve parçaların nasıl başladığımı küçük küçük göstereceğim. Zaten birçoğu aynı şekilde, sadece şu örneğini göstereceğim. Zincir sayısını vereceğim. İp kalınlığı, tığ kalınlığı, el sıkı olur, ince olur. O değişimler içinde mezuruyla ölçü vereceğim. Şimdi ipimi anlatayım. Diva Natural Cotton Baby iple ördüm. İpimiz ince bir ip. Yani çok kalın bir ip değil. Şöyle göstereyim. İstediğiniz boyutta cüzdan ördükten sonra ya da çanta, size kalmış tamamen. Bu ön yüzü, ön çalışmamız 40 zincirle başladı. Zaten bunun başlangıcını birlikte küçük bir parça çalışacağız. Ben sadece ipim ince olduğu için, ip farklılıkları göstereceği için ben sadece ölçü vermek istiyorum. 13,5 santim. Eni. Burası da 24-25 arası. Şöyle göstereyim. Bu dış kısmı. Cep yapabilmek için içine bir astar, isterseniz bu boyutta desenli kumaşlardan da dikebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben kendisinden, kendi ipinden, örgüden istediğim için aynı verdiğim sayılar bu astar için de geçerli. Bakın. Bu astarı da tığla birleştireceğim için ipini koparmadım. Bu şekilde bunu kenara alıyoruz. Hatta üzerinden göstereyim. Şöyle zincir sayılarının hepsini aynı başladım. Yani şu kısım sabit. Sadece boyut farklılığı var. Bakın 7 santim. Burayı da göstereyim. 13,5. Şurada bitiyor. Bu boyutta bunun üzerine gelecek olan kapak. Mesela dikmek için iplerini bıraktım. Biraz karışık görünüyor. Mesela bu kapağı da bunun üzerine dikeceğiz. Bu kapak da aynısı, ipim ince olduğu için bu kapakta köşelerinde kıvrılma yaptı. Kıvrılma yaptığı için bunu çakma sık iğne ile yaptım. Komple hepsini sık iğne ile çalıştım. Şu kapağı çakma sık iğne ile çalıştım. İsterseniz şu şekilde de çalışabilirsiniz. Kapağı kaç santim yapmışız? 4 santim. Kartlık için küçük bir cebe ihtiyacım vardı. On üç buçuk, 6 santim. Tabii ki siz kartınızı mesela üzerine koyarak ölçü alabilirsiniz. Bu boyutlar tamamen size kalmış.
Şimdi hemen yapımına da geçelim. Evet, biraz parçalarımız fazla olduğu için biraz aksesuarları unuttum, geride kaldı. Şöyle bir mıknatıs kullanacağım, çıt çıt. Tuhafiyelerde rahatlıkla bunu bulabilirsiniz. Ondan sonra şu kapak içinde çıt çıt düşünüyorum. Diktikten sonra bakalım nasıl duracak. Onu ilerleyen saatlerde, dakikalarda diyelim, saat sürmesin. O şekilde göreceğiz inşallah. Şimdi şu ön yüzünü önce bir çalışmasını, başlangıcını yapalım. 40 zincirle başladım. Şu an bir 10 tane zincirle göstereceğim. Şöyle gevşekle çekeceğim rahatlıkla. Beni oyalamadan batabileyim diye. Bu kadar zincir yeter örnek için. Bu zinciri hatta şöyle biraz daha yakından göstereyim, netleşsin. Bu zinciri çeviriyorum. Şu arkada tekliler var. Şöyle bir tanesini yapayım hatta, rahat görmeniz için. Bu şekilde. Hatta ben şimdi sık iğne hepsinden çektim. Burada şey çekiyoruz. El alışkanlığı oldu. Üzerine alıyorum, çakma trabzan yapıyorum ilk sırasını. Dikeceğimiz için orası biraz böyle bol olsun, örneğe gelmesin. Mesela şöyle. Bu arkada ben anlatarak daha iyi söyleyeceğim. Şöyle zincirin önü bakıyor. Alta çeviriyoruz. Burada üstte bir tane ilmek kalıyor. Ona da üzerine alıp oradan bir ilmek çıkarıp üçünü bir çekiyorum. Bu şekilde şu kısmı, bakın burada da gösterebilirim, daha temiz duruyor. İnce ip olduğu için tığım da bu arada 6 numara. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Evet, bu sırayı tamamladıktan sonra bir zincir çekip çeviriyoruz. Birinci sık iğneye normal batıyorum, üstüne almadan. Çektim. Bir yandakine girip ilmek aldım. Bakın birinciyi tutuyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dördüncüyle beraber bu ilmeği de çekiyorum. Bir sonraki sık iğneye tekrar bir sonrakinden ilmek alıyorum. 1 2 3 4 kere de çekip dördüncüyle beraber bu şekilde yandaki sık iğneye batarak kapatıyoruz. Bu şekilde pıtırcıklarımızı oluşturuyoruz. Devam edelim. Bir sonraki sırayı da göstereceğim tekrar. Yandan ilmek alıyorum. 1 2 3 4 4 ile beraber 2 ilmeği de çekiyorum. Sonraki sık iğneye batıyorum. Bir sonrakinden her birine birer kere batıyorum. Dördüncü zincirde beraber çekiyorum. Sonuna geldiğimiz zaman, şimdi burada kalmamış ama ben buraya tekrar yapacağım. Bir tane boş sık iğne yapıyoruz. Başında da sonunda da birer tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip çeviriyorum örneği. Ön yüzünden çakma sık iğne yapacağız bu sırayı. Bu şekilde. Bakın aralardakini kaçırmamaya dikkat edin.
Üzerine alıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Bu şekilde örneğimizi koymuş oluyoruz. Dönüşlerde birer zincir. Şuradan bir daha göstereyim. Bir tane boş sık iğne yapıyorum. Yandaki ilmeğe geçip 1, 2, 3, 4. 4 olunca ikisini birden çekiyorum. Ve bu şekilde tekrarlaya örneğimizi başlayıp yürütüyoruz. İstediğimiz boyuta kadar daha açıklamalı. Bu örneği isterseniz saç bandı yaptım bundan bebekler için. Bebek çorabı yaptım. Bebek yeleği yaptım. Bu model çok hoşuma gittiği için bir de cüzdanda denemek istedim. Evet, bunu bu şekilde yaptık. Şimdi bu parçayla bizim işimiz bitti. Bunu hazırladık. Bunu hatta şu zincir elime ayağıma dolanmasın diye buradan devam edeceğim. Bunu da yine üzerine alarak başlamıştık. Videoyu da başa alabilirsiniz hatta o sırası için sadece. Aynı teknikle başlıyoruz. 40 zincir üzerine ölçülerini az önce vermiştim. Dönüşlerde bir zincir. Burayı da bu parça için çakma sık iğne yapıyoruz. Böyle küçük küçük hazırlamak istedim ki fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hemen pratik bir şekilde yapmak istiyorum. Kapak kısmını bu şekilde yaptım ama videoda da söylemiştim. Benim ipim ince. Yanlardan kıvrılma yaptığı için sık iğne biraz daha sert düştüğü için kapak kısmını isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Bu parça için, kapak parça için gide gele boyutunu verdim. Bu şekilde bu kapağı hazırlıyoruz. Bunu da kenara alalım. Sıradaki parçalarımızda zaten şunu göstereyim. Kapağa başlar gibi çakma sık iğne ile başlıyoruz. Üzerine normal sık iğne örüyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın ilk sırayı çakma sık iğne yaptım. Çünkü burayı da çakma sık iğne ile yapıyorum. Bitirişi de çakma sık iğne oluyor. Bu örnekte olduğu gibi bir sıra çakma sık iğne oluyor. Onun için bu parçayı da hem başını hem sonunu birer sıra çakma sık iğne ile bitiriyorum. Aradakiler hepsi normal sık iğne ile. Bu parçayı da anlattıktan sonra kapağı anlatmıştık. Bunlara çakma sık iğne yapmadım. Bunları normal, bakın kapaktaki bahsettiğim durum şu. Bunlar dikileceği için her yerinden bu şekilde dönme yapıyor. Bunları yine zincir sayım 40. Siz ölçüye göre yaparsınız elinizde çektiğiniz sayıyla. Bunda normal o ölçülerden bilmeyenimiz yok. Bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğne yapıp tamamlıyoruz. Şimdi bu parçamız da bitti. Bir parça üzerinden bir sürü örnek gösterdim bu ara. Bu sık iğne, bu büyük parçamız cüzdan olan yer. Cüzdan derken kapaklı, çıt çıtlı bozuk paralarınızı da koyabilirsiniz buraya. Bunu kapaklı tercih ettim. Kapak örüp örmemek de sizin tercihiniz. Bu da kartlık olan bölümü. Bunu da sık iğne ile başladım. Sık iğne ile bitirdim. Burada çakma sık iğne yok. Zaten sayılarımız, her şeyimiz aynı. Şimdi dikimine geçelim.
Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda muhakkak yazın. Size yardımcı olabileyim. Sizler de örün isterim. Şimdi kartlık bölümünü şu çakma sık iğneyi bırakacağım boşta. Çünkü daha bunu tığlayacağız. Şu parçası gelecek. Örnekli olan parça. Kartlık bölümü. Bunu böyle üst üste koyup isterseniz tığla, isterseniz iğneyle. Ben iğne tercih edeceğim. Bunu bu şekilde bir köşeden başlayıp şu kısmını açık bırakacak şekilde dikelim. Evet, dikimine başladım ama şöyle küçük bir parça göstermek istiyorum. Kaymaması için şu şekilde tutturdum. Şu ilmeklerin üst üste gelmesine dikkat edin. Çünkü daha sonra onu tığla birleştireceğiz. Eğer üzerinde de dikerim diyorsanız kolaylık olsun. Önce şu parçasını tığlayın. Tığlamayı birazdan geçeceğim. Orayı izledikten sonra tabii tığlayın. Sonra da bu parçayı üstüne dikin. Buraya ip geçip geçmemesi çok önemli değil. İçeride kalacak çünkü. Ben şu şekilde bütün ilmeklerden bir araya getirmeye çalışıyorum. Bir alttan bir üstten bu şekilde dikeceğim ben. Böyle açılma falan da yok. Evet, bu şekilde dikip dönelim. Evet, ben diktim. İğnelediğim halde hatta çok az bir şey şu taraftan kaydırma oldu. Ama üst taraftan bakınca pek belli olmuyor. Oraya göstermeyelim artık kimseye. Şimdi şu parçayı şuraya kart koyduğumuz için şu kısımda biraz boşluk isteriz. Normal cüzdanlar da olduğu gibi. Şimdi ayarlamasını beraber yapalım. Katlarsak nasıl gelir? Tam gelir. Da şöyle bakayım. Şu kısım tamam. Şimdi şu arada kaç santim boşluk bıraktım. Onun mezuruyla ölçüp sayısını vereceğim. Yaklaşık aşağı yukarı. Bunun bitişiyle bunun başlangıcı 2,5 santim. Şöyle hatta alayım. 2 tam 2 santim bıraktık. Şimdi bu ölçüyü buraya diktik. Hemen ben tekrar zaman almamak adına şu kapağı da şöyle bir tık bir sık iğne yukarıda başlayacağım. İsterseniz tam kapatın ama bir tane bu şekilde kapatacağım. Evet, bunu yapalım. Bunu dikelim. Üstüne kapağını dikelim. Sonra da büyük parçaya geçelim. Evet, ben bütün parçaları diktim. Bunu beraber dikmiştik zaten. Bunu da diktim. Kapağını da diktim. Şöyle elimde siyah çıt çıt vardı. Bir tane de çıt çıt taktım. Şimdi hemen kenar tığlamasına geçelim. Şöyle uç kısımlarını bir araya getirelim. Şu çıt çıt kısmı sağ tarafımızda kalsın. Çünkü şuraya kağıt para koyma kısmı açık bırakacağız. Buradan başlayacağız. Şöyle biraz ileri alayım. Şu köşeden başlayacağız. Sol taraftan.
Bu şekilde gelip komple bu köşede bitireceğiz. Şu kısım para koymak için açık kalacak. Şimdi birleştirmesini göstereyim. İpimi önce buraya sabitleyeceğim. Hemen karşı sayıları 1 olduğu için hemen karşısındakini alıp sık iğne ile kapatacağım. Bir sonraki ilmeği alacağım. Karşısından da ilmeği aldıktan sonra kapatıyorum. Buradan geçiyorum. Karşı taraftakini kontrol ederek bu şekilde ilmek atlamamaya çalışalım burada. Evet, kamera arkasını daha rahat öreceğim. Bakın bu şekilde öndekinden arkadakinden ikisini bir alarak siz arzu ederseniz burayı dikebilirsiniz. Çünkü üstü de bir sıra daha ters sık iğne yapacağız. Ters sık iğne bilmeyenler için bu sırayı tamamladıktan sonra göstereceğim. Evet, sık iğne ile birleştirmesini de yaptım. Şöyle bir ölçüsüne baktım. Yanlış giden bir şey var mı? Henüz bir şey yok. Videoda söylemeyi unuttum. Şöyle 3 tarafı yaptıktan sonra şu kısmı da şu ön kapağının sık iğnesini yaptım. Yani şurayı da bir sık iğne geçelim. Güzel dursun. Şimdi ters sık iğne yapacağız. Şöyle alayım. Bir zincir çekip döndüm. Şimdi buradan bu şekilde alıyoruz. Biraz netleştirmeye çalışıyorum ama bu tarafa gitmemiz gerekirken geriye doğru batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ters yöne doğru. Evet, bu şekilde ters yöne. Bakın biraz kamera net değil. Onun için şöyle biraz uzun örüyorum ki netleştiği yerde görebilmeniz için. Bakın bu şekilde şöyle dalgalı olacak kenarı. Bunda böyle devam edelim. Bitirelim. Son halinde en son çıt çıt ayarlamasını ya da aksesuar siz ne kullanırsınız bilmiyorum. Bunu ortadan ikiye katlıyoruz. Şuraya bakalım nereye geliyor. Tabii bir sıra daha gideceği için genişleyecek daha. Yani şu kısmı bir ikinciye ortaladıktan sonra yanımdaydı ama çıt çıtlarım şimdi yok. Bir daha gelişte bulup geleceğim. Devam edelim ters sık iğneye. Evet, ben kenar süsünde yaptım. Şöyle şu şekilde. Şimdi çıt çıtını takmaya geldi sıra. Hemen şöyle bir bakayım. Tamam.
şekilde ayarlayıp düz olduğuna emin olduktan sonra evet, bu şekilde düzgün duruyor. Şöyle ortalayacağım. Göz kararı. Şöyle takacağım. Evet, ortaladıktan emin olduktan sonra şunlardan da sayabilirsiniz. O şekilde ben hemen bayağı esnekmiş. Evet. Bu şekilde elimle kapatabildim. Yani ayrı bir araca gerek duymadan. Şöyle şunu takalım. Nereye geliyor? Evet. Taktım. İşareti aldıktan sonra şu kısma yerleştiriyorum. Göz kararı yapıyorum işte bu şekilde ölçerek. Burası sık iğne olduğu için biraz girmemek için zorluyor. Bunu da aynı şekilde takacağım. Evet, taktım. İçinde biraz doldurdum. Görmeniz açısından bakın, kartlık bölümü bu şekilde. Para kısmı gayet derin. İsterseniz daha da dar örebilirsiniz bu kısmı. Benim için buraya da elimde olan bir tane çıt çıt dikmiştim. Bu kapatıp hemen bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama gösterişli, şatafatlı olsun derseniz biraz orada benim gibi arayacaksınız. Şimdi şöyle bir şey var elimde. Fazla handmade yazıyor zaten orada. Fazla kendini gösterdiğini düşünmüyorum. Burada yorumlarda bana yardımcı olabilirsiniz. Dikmek istemiyorum. Tuhafiyeye de çıkamadım. Malum havalar soğudu. Bu şekilde elimde. Ben daha çok aksesuar tercih ettim. Mesela bunu da dikebilirim. Sizin görmeniz açısından elimde olan ürünleri şu an gösteriyorum. Mesela şöyle bir aksesuar. Benim istediğim şöyle bir şeydi. Bu tarzda bir düğme bulursanız, top düğme, alttan şu kısmı dikip gayet de şık duruyor şöyle. Ben bu tarzda bir şey istedim. Onun için de daha çıkamadım. Videoda yarım kalsın istemedim. Elimde böyle bir şey var ama düğme olarak yok. Düğme olarak şöyle bir şey var. Bunlar da çok hoş durmadı. Kendini göstermedi. O yüzden şimdilik sade bırakacağım. Sizlere fikir olsun diye şu şekilde göstermek istedim. Tabi şöyle bir düğme bulursanız benim idealim budur. Dikebilirsiniz sizler de. Evet, gördüğünüz gibi cüzdan yapımımız çok kolay, çok güzel oldu. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu kısmı içeride kaldı. Diğer kısmı bulamayacağım sandım. Bu kısmı da içeride kalıyor. Şu şekilde rahatlıkla. Evet. Cüzdanınızı kendiniz yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma halen abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.